Yani bir günün birinde birisi bana Alokasya Poli'yi çıkıp da YouTube'da anlatacaksın deseydi ben buna inanmazdım. Nedeninden biraz sonra bahsedeceğim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve bu hafta Alokasya Poli'ye nasıl bakabiliriz, hangi ortamları sağlamamız gerekiyor ve ne gibi sorunlar yaşayabilir bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce biraz önceki girişimin sebebini anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Çünkü ben bu arkadaştan tamı tamına 3 taneyi adadan ayırmak durumunda kaldım. 3 kere Alokasya Poli öldürdüm. Suçluyum, ders almadım. Alokasya Poli'nin sulama ve bakım düzenini diğer alokasyalar gibi zannederek 3 tanesini yok ettim, evet. Evet. Ama bu 4. Alokasya Poli olarak hayata devam ediyor. Uzun süredir bende, yeni yaprağını da verdi. Diğer öldürdüğüm 3 alokasya ile beraber bu arkadaştan da öğrendiğim tecrübeleri sizlere aktaracağım. Öncelikle nem, ışık, sıcaklık kısmından başlamak istiyorum. Alokasya Poli tropikal bitkilerdir. Tropikal bitkilerin genel özelliği sabit sıcaklık ve sabit nem koşullarını severler. Bu yüzden ben bu arkadaşa aldığımdan beri yerde, mümkünse gökyüzünü görebileceği bir kısımda, maksimum ışığı alabileceği bir yerde bakım sağlıyorum. O zamandan beri hiçbir sorun yaşamadı. Bu arada yeni yaprak verdi dediğim tam 9 aydır bende. Alokasyalar kolay kolay bir ortama adapte olabilen bitkiler değiller. Evet, süreçler değişse de hani 1 aylık olur, 3 aylık, 5 aylık ilk defa bu kadar uzun sürdü bir alokasyanın evimde ilk yaprağını çıkarması. Ama bunlar olabiliyor. Bitki bakımı sabır işidir. Bitki yaşıyorsa, bir sorunu yoksa sadece sabredip bekleyeceğiz. Nem kısmı, ben çoğu alokasyamda hiçbir şekilde bu nemle ilgili çok fazla sorun yaşamıyorum. Kışın nem değerlerim 35'lere falan iniyor evde. Şu an kaç mesela? Şu an %49 nem durumum. Sıcaklıkta bakayım 22 derece. Belki büyümeleri birazcık yavaşlayabiliyor. Evet, ama onun dışında bir sorun yaşamadığım için de nemi kafaya çok takmıyorum. Ne zaman ki ama 30'lara indi, böyle bitkide sorunlar yaratmaya başladı bu 30'lara inmesi. 40'a çıkarmak için yardımcı olmaya çalışıyorum nem makinesiyle. Ama her dakika nem makinesi açamayacaksanız ya da 70'lere çıkarmak istiyorsanız falan hiç çabalamayın. Sabit nem koşulunu seviyorlar dedik. Tropikal bitkiler, bu poli arkadaş için de geçerli. Sıcaklıkla ilgili kış döneminde cama fazla yaklaştırmayın ama klasik oda sıcaklığında çok güzel yaşıyorlar. Soğuk bir odada bakıyorsanız buna dikkat edin. 15 derecenin altına inen bir odanız varsa, orada bitkileri bakıyorsanız hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Yoksa zaten büyüme göstermeleri sorun olur. Bu arkadaş gördüğünüz gibi işte şu en son çıkardığı, bende çıkardığı yaprağı bu arkadaşın. Ve yani kış döneminde çıkardı. Niye? Normalde yazın, hani klasik bakış açısına göre bitkiler yazın büyür falan ya. Yok öyle bir şey. Siz doğru nemi, işte ideal sabit nem durumunu, güzel ısıyı, güzel ışığı bitkilere verdiğiniz sürece yaz kış büyümeye aslında devam ederler. O yüzden hani bitkiler yazın büyür, kışın uyurlar, kışın ben besin vermeyeyim falan diye bir şey yok. Bitkileriniz aktif olarak büyüyorsa besinleri de istediğiniz zaman verebilirsiniz. Keza ben bu arkadaşa da yeni yaprak çıkarmıyordu. O yüzden normal sulamasını yapıp daha sonra yeni yaprağın ucunu gördüğümde besinli suya geçip besin almasını sağladım. Aldığımdan beri bir tane yaprak kaybetti sanırım. O zamandan beri başka yaprak kaybı olmadı. Evet, yapraklarında deformasyonlar var. Yani bunları da ilerleyen bir durum yok. Aldığımdan beri gözlemledim, bakayım ilerleyecek mi o deformeler vesaire diye. Bazen bana fotoğraf atıyorsunuz. Marketlerde satılan işte alokasyalar falan geliyor bazen. Yanmalar gözüküyor. Bu yanmalar normaldir. Hani kahverengi benekleşmeler. Çok kötü koşullarda bakılıyor çünkü o bitkilere ne yazık ki. Aldığı bir ısıdan kaynaklı, işte güneşe bırakmışlardır bir süre, o yüzden yanmıştır vesaire. O tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer ciddi bir yaprak sorunu varsa o yaprağı zaten bitkiden uzaklaştırın. Hani atıyorum şuraya kadar bir kurudu ya da işte ciddi fazla yanık var bir tane yaprağında. O bitkiye bakın, diğer yaprakları sağlıklıysa evet o bitkiyi alabilirsiniz. O yaprağı da öyle hafifçe aşağıya doğru çekerek bitkiden uzaklaştırabilirsiniz. Şimdi diğer 3 poliyi ben nasıl öldürdüm? Asıl benim anlatmak istediğim kısım orası. Bu arada tecrübelerinizi lütfen benimle paylaşın. 3 kere mi ben aynı hatayı yaptım, yoksa 3 kere de bu aldığım polilerde topraklarında sorun var mıydı? Hani bu aklımda soru işareti, çünkü benim tecrübelerimi ben size aktarıyorum. Şimdi normalde
evimdeki alokasyaları, fil kulaklarını ben topraklarının çok kurumasına izin vermiyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü polilere de bunu yaptım. Aldım mesela toprağı kupkuru ya da hafif nemli, çok az nemi kalmış, suladım ve ciddi anlamda üçünün de ölmesi herhalde bir ayı geçmedi arkadaşlar. Alır almaz öldürdüm gibi bir şey. Ama işte niye birincide bu tecrübeyi edinemedim? Çünkü birincide dedim ki ben muhtemelen köklerde zaten sorun vardı. İkinciyi aldım. Dedim kesin toprakta köklerde gene sorun vardı. Çünkü yani bir alokasyanın bu kadar susuz yaşayabileceğine hala ihtimal vermiyorum. Üçüncüyü de öldürdükten sonra artık kesin emin oldum. Alokasya, poli, sudan nefret ediyor. Aha, yani sonuç ortada. Poli bir kaktüs. Bu fil kulağı değil arkadaşlar. Peki bu arkadaşa nasıl yaşatmayı başardım? Bence asıl soru işareti burası. Işığı, nemi, sıcaklığı evet bir şekilde ayarlarız ama bitkilere asıl bakım kısmında asıl hani bitkiye zarar verdiğimiz kısım sulama kısmı oluyor. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Aldığımdan beri hiçbir şekilde toprağını değiştirmedim. Size de gösterebilirsem şuradan göstereyim. Hala o bence rezalet olarak adlandırılan böyle garip, ilginç bir toprak içerisinde. Saksından dahi çıkarmadım. Aldığım saksıyla beraber duruyor. Bir kere bunu kesinlikle yapmayın. Hele ki alokasya aldıysanız köklerine zarar vermeyin. Köklerine dokunmayın. Evet saksından bir çıkarıp köklerini kontrol edin. Bakın bakalım bir kararma falan var mı? Hele ki alırken bunu yapın. Eğer öyle bir durum varsa o bitkiden zaten uzak durun. Kök çürümesi başlamıştır. Bu arada bu toprakla da ilgili tahminim doğrultusunda ve yaptığım küçük araştırmalar doğrultusunda bilgi vermek istiyorum. Hani biz sevmiyoruz ya bu toprağı, biz değiştirmek istiyoruz. Arkadaş benim cillop gibi toprağım var. Niye bu pis toprakta dursun dediğiniz toprak. Şimdi seralarda sulamalar şöyle yapılıyor minnoş canlar. Tek tek ay ben alokasya çok su seviyor onu sulayayım. Ay kaktüs hiç su sevmiyor onu sulamayayım. Yani kaktüsler ayrı yerdedir de. İşte şu kurusun istiyor bu bilmem ne böyle. Hiçbir sera uğraşmaz. Seraların üstünde yağmurlama sistem vardır ya da amcamız alır eline hortumu foşur foşur bütün bitkileri geçirir. O yüzden bitkilerin kök çürümesi olmaması ve daha sağlıklı bir şekilde köklerinin topraklarının kuruyabilmesi için böyle garip bir materyale dikiyorlar bu bitkileri. Bu şekilde alıyorlar. Hani bu toprak nedir? Ay ben hiç sevmedim demeyin. Bitki bu arkadaş bu yaşına kadar bu toprağın içinde yaşamış. Sizin sevmenizi umursamıyoruz. Bitkiler olarak, ben olarak hiçbir şekilde umurumuzda değil. Bizim için önemli olan sen bu toprağı seviyor musun? Seviyor. O zaman toprağına dokunmuyoruz. Eğer ciddi bir problem yoksa tabii. Dediğim gibi hiçbir şekilde ben toprağını değiştirmedim, dokunmadım, köklerini rahatsız etmedim. Hatta şimdi sizinle beraber bir kök kontrolü de yapabilirim. Hiç bakmadım. Bu arada yamulmayı görüyorsunuz. Düzeltmeye uğraşmıyorum. Çünkü eninde sonunda bir süre sonra iyice eve alıştığına artık %100 emin olduktan sonra bir belki farklı saksıya geçme işlemi yapabilirim. Ama gene toprağına köklerine dokunmadan o zaman da düzeltmesini yaparım. Bu yamulmayı çok umursamıyorum. Hadi birazcık köklerine bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Şu şekilde biliyorsunuz ki sıkıyoruz. Etraf birazcık batacak. Olsun. Geçen beyaz halı üstünde Freyder'in herhalde değişimini yapmıştım. Bir takipçim yorum yapmış. Beyaz halının üstünde yapılır mı o işlem diye. Benim için umurumda değil çünkü beyaz halıları zaten Mia Hanım mahvediyor. Evet bakalım şimdi çıkarabileceğim mi? Evet çıkıyor. Gel bakalım sana dökülsün. Dökülecek olan. Uhu. Evet kökleri artık minik minik kök düğümü olmaya başlamış. Koyalım. Ama gene de köklerine dokunmayacağım. Niye? Daha hiçbir şey yok. Sarmamış saksıyı. Bitki mutlu. Besin veya su alamıyor değil. Bununla ilgili bana herhangi bir ya minnoş anne bu saksıyı değiştir, bu toprağı değiştir, bu saksıyı büyüt demiyor. Sulama kısmını anlatacağım dedim. Neleri anlattım ama toprak da burada önemli. Şimdi ben bu toprağı suladığımda, yukarıdan sulama yaptığımda fış diye su akıp gidiyor. O yüzden ben bu arkadaşa alttan sulama yapıyorum arkadaşlar. Ama nasıl yapıyorum? Ne zaman yapıyorum? Asıl o çok önemli. Bu riski aldım. 3 kere tabii kök çürümesiyle poli öldürdükten sonra bu artık bir risk olmuyor ama olsun.
Ve toprağın tamamen kurumasını bekledim. Onu da nasıl kontrol ettim? En sevdiğim yöntem tamamen kuruması istediğimiz bitkiler için hop, şu an nemli mesela. Alttan drenaj deliklerine parmağımı sokuyorum. Nemli mi değil mi? Eğer havalar çok sıcaktır, yaz dönemidir, kurudu kuruyacak gibidir artık en alt kısım. O zaman evet sulama yapabilirsiniz. Ama şu an kıştayız. Altta nem var. Niye sulama yapayım? Bu arada 9 ay oldu dedim ben bu arkadaşı alalı. Sanırım sadece 3 ya da 4 kere sulamasını yaptım. 9 ayda. Bir alokasyayı 3 ya da 4 kere suladım. Evet, ben de şoktayım. Sukulent. Alocasia succulento. Sulama kısmına dikkat edin. Büyüme döneminde değilse hiçbir şekilde besin vermeyin. Dediğim gibi ben burada kendi tecrübemi size aktarıyorum. Çünkü benim gibi çok fazla poli öldüren olduğunu da biliyorum. Acaba sizlerde kök çürümesi kaynaklı mı öldürüyorsunuz bu arkadaşı? Eğer hepimizin tecrübesi aynı yöndeyse evet poli gerçekten su sevmiyor. Alokasyalar genel olarak evet kırmızı örümcek olsun, unlu bit olsun, trips olsun bütün bitki zararlarına ama özellikle kırmızı örümceğe yatkınlar. O yüzden sulama zamanı şunu yapabilirsiniz. Duşun altına götürüp bir güzel toprağıyla beraber böyle yaprakları falan güzelce yıkayabilirsiniz. Dönem dönem silebilirsiniz ama silerken çok dikkat edin. Ciddi anlamda çok kalın ve kolay kırılabilen bir yaprağı var ve çok fazla girintisi var. Bu girintilerde çok rahat toz, pislik birikebiliyor. O yüzden en iyisi belki de duş aldırmak. Daha sonra ya kuru bir bezle silin bütün yaprakları ya da havalandırmanın olduğu bir ortamda kurumasına izin verin. Üstünde çok fazla hele ki o deliklerin içerisinde çok fazla su kalmasın. Kalırsa bakteriyel enfeksiyon falan biliyorsunuz. Ben fısfısı da hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Sakın yapmayın. Çevirmeyi döndürmeyi unutmayın alokasyalarınızı. Hele ki böyle poli gibi büyüyenleri ciddi anlamda ağırlık bu tarafa doğru olduğu için çünkü ışığı da buradan alıyor. Çevirmedim tabii ki ve bu yüzden de böyle şekilde bir yatma olabiliyor. Ne yazık ki. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız da böyle diyerek, zorlayarak filan bitkiyi sakın düzeltmeye çalışmayın. Köklere zarar verirsiniz. O yüzden hiçbir şekilde dokunmuyorum, bırakıyorum. Mutlu musun? Mutlu. Böyle kalsın, sorun yok. Evet, poli bakımını bana soran çok kişi olmuştu. Yaprağını çıkarsın öyle anlatırım, durun demiştim ve anlattım. Çok mutluyum, çok rahatladım şu an ve ciddi anlamda yani. Yaşatmayı başardığım için çok mutluyum. Güzel kızım benim diyorum ve yorumlar, beğeni, işte kanala abone değilseniz abone olun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.